Merhaba arkadaşlar. Bugün Perl kullanıcılarının zorlandığı bir konuya değineceğim. Konu da aslında basit. Titan'da shape jeneratörü nasıl yapılır? Nasıl işinizi kolaylaştırırsınız? Onu göstereceğim. Her zamanki gibi her şeyimiz hazır. İşte page'imizi yaptık falan. Bu arada bazı şeyleri pekiştirmek için bilgisayarlarınıza mutlaka şeyi indirin. Titan simülatörü indirin. Zaten hepsi aynı. Bütün Titanlarda aynı. Sadece düğmelerin yeri değişik. Kullanmaya başladıkça yabancılık çekmezsiniz. Robotlarımı seçiyorum. Yine en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kendimize doğru çevirelim önce. Çevirdik. Beam'i de biraz kısayım. Hareketler belli olsun. Şimdi robotları seçtikten sonra şu sağ taraftaki program menüde, şu menü yani program menüde Shape and Effect kısmını seçiyorum. Bu gördüğünüz Avalice'in her zaman söylüyorum bilerek bilinçli olarak yaptığı bir şey. Çünkü mikseri sadece dongle olmadan ArtNet'le kullanabiliyorsunuz o hareketi yapmayınca. Bunu da dipnot olarak söyleyelim ve şikayetimizi de belirtelim. Ona bir çözüm bulsun artık Avalice. Shape and Effect'e bastıktan sonra şurada zaten şu menüye alışın kullandıkça. Bazı versiyonlarda bu anlattıklarım yani versiyon dediğim 9'a kadar olan kısımda şu menüde küçük bir farklılık var ama gene yerler aynı. 10 ve üstünde bu keyframe shape, block shape gibi özellikler var. Bir de direction birazdan göstereceğim. O var arkadaşlar. Exit yapayım. Gene robotları seçtik. Pozumuzu aldıktan sonra Shape and Effect'e giriyoruz. Shape Generator'a basıyoruz. Create'e basıyoruz. Create'e bastıktan sonra bu şurada gördüğünüz efektler çıkıyor. Tekrar Pan Tilt yapacağım mesela. Pan Tilt'in içerisine girdim. Circle'ı seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Circle yapmaya başladım. Robotları seçtikten sonra. Şunu sormayın. Circle'ı seçtim mesela. Şunu sormayın. Örneğin şu 4 robotu çıkaracağım diyor mesela. Arkadaşlar Shape'i seçtikten sonra kaç tane robot varsa Shape ona göre kendini ayarlıyor. O yüzden Shape'i seçtikten sonra hareketi yapmaya başlayınca robot çıkartamazsınız. Ancak silersiniz. Ama çıkarttığınızda seçtiğiniz efektin görselliği bozulur. O yüzden çıkartamıyoruz. Editleyebiliyoruz ama çıkartamıyoruz. Üstüne yazabiliyoruz sadece. Tekrardan araya laf girdi. Anlaşılsın diye tekrardan gösteriyorum. Robotları seçtik. Shape and Effect tuşuna bastık. O dimleri açalım. Shape and Effect tuşuna bastık. Shape Generator, Create, Pan Tilt, Circle yapacağım ya da başka bir şey işte ama şu an göstermek için Circle'ı seçiyorum. Circle'ı seçtim. Circle'ı seçtikten sonra 9 ve üstünde şurada Direction vardır. 9'un üstündeki versiyonlarda. 9'un altındaki versiyonlarda Direction yerine şey var. Selected yani seçtiğim robotları tersine çevir. Reverse et. Onun yerine şimdi Direction var. Yeni modellerde daha kullanışlı. Yeni versiyonlarda. Örneğin seçtim. Buradan elle size'ını, speed'ini ayarlayabilirsiniz. Ya da direkt yazarak da işte atıyorum size'ını mesela 15 dedim. Size'ı buradan seçtim. Gördüğünüz gibi genişledi. Speed'i de dedim. Direkt basıyorum. Elle de yapabilirim. 2 speed dedim. Onu da seçtim. Hızlandı robotlar. Şimdi mesela atıyorum speed de robot sayısına göre değişir. Bunu 2 yaparsam 2'ye böler. 3 yaparsam 3, 5 yaparsam 5 vesaire vesaire. Arttırdıkça sayı değişir. Mesela bunu 40 yaptım. Speed hareketi gördünüz. Bunu şimdi aslında böyle girmektense şu Direction'la da seçebiliriz arkadaşlar. Direction. Mesela hepsi aynı anda yapsın diyorsam tek sıra olduğunu farz ediyorum robotlarınızın. Buna bastım. Hepsi aynı anda yaptı.
Seçtim. Karışık mix yapsın istedim. Bunu yaptı. İşte sıralı. Mix yapsın istedim. Buna bastım. Direction'da işinizi kolaylaştırmak için var arkadaşlar. Bir tane geri geleyim. Yine bunu yapacağım mesela ben. Yaptım. Kayıt işi zaten basit. Record, channel, memory ne istiyorsanız onu bu şekilde direkt buraya atıyorsunuz. Ben direkt memory'e attım. Şimdi farklı bir tane daha göstereyim. Bastım. Seçtim robotları. Bu arada BIM'i bozulmasın istiyorum. Onu da göstereyim burada. Ekstra bilgi olsun. Bizde hani hatırlarsanız Perl'de pan tiltini bozmadan bir locate fixture yapma olayı vardı. Bunda da şu şekilde locate tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Locate tuşuna basılı tuttuktan sonra bozulmasını istemediğiniz özelliği buradan seçiyoruz. Ben BIM'i bozulmasın, aynı zamanda pan tilti de bozulmasını istiyorum ve kapatıyorum. Sonra bir tane geri geliyorum. Otomatik reset mask diyor ya burada arkadaşlar. Otomatik olmasın, resetlemesin. Remember, ben seçeyim diyorum yani. Seçtiklerim. Şimdi ne yapmıştık? Pan tilti bize doğru çevirdik robotları ve BIM'ini daraltmıştık. Robotlarım seçili. Şuraya bastığımda BIM'i bozulmamış ve pan tilti bozulmamış olarak gelecek. Gördüğünüz gibi bana doğru. Şimdi tekrar başka bir shape yapalım. Shape and Effect, Shape Generator, Create, Dimmer yapacağım bu sefer. Dimmer dedim. Dimmer Spread yapacağım. Bastım. Hepsi aynı anda yapacak. Tekrar buradan 50 ayarlayabilirim. Mesela 2'ye bölebilirim. Gördüğünüz gibi. Sol sağ 1 2 diye. 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e veya 40 deyip direkt buradan basabilirim. Böyle sıralı bir şekilde akar. Yani sıralı bir şekilde gider. Bu sıralı şekilde şu an gidiyor ama siz robot sayısına göre bu sayılar değişir. Aldanmayın ona. Ya da 81 dedim. Paste dedim. Random gitsin istedim. Benim en sevdiğim bu. Saniyeyi de 1 speed dedim. Şimdi bunu yaptım. Aynı anda 2 ya da 3 farklı shape'i ya da daha fazla shape'i üst üste bindirebilirsiniz. Mesela buna ne ekleyelim? Tekrar tilt ekleyelim. Create, pan tilt, tilt sağ. Bunu da 2'ye bölelim istedim. 2 spread dedim. Gördüğünüz gibi 2'ye böldüm. Tekrar üstüne Create, Color seçelim. Shape diyelim. Şimdi burada işler biraz karışıyor. Bunu manuel yapmanızı tavsiye ederim. Color'ı. Size'ı mesela sıfırlayacağım önce. 0 size dedim. Şunu size açalım bir görelim aynı anda. Hangi renge gelmesini istediğimi. Hafif hafif bakıyorum. Kırmızı beyaz yapacağım mesela ben. Hafif hafif. Geçtik biraz. Biraz geri alıyorum. Herhalde 8 tamamdır. Okey. 8.5'u zorlayalım bakalım. Maviye geçecek mi? 8.1. Kırmızı beyaz yaptıracağız. 2 dedim. Split dedim. Bir taraf kırmızı olurken bir taraf beyaz oluyor işte. Bunları deneyerek siz kendiniz göreceksiniz. Ya da aynı şeyi burada yapalım. 40 split dedim. Gördüğünüz gibi soldan sağa doğru başladık kırmızıdan gitmeye. Yani aslında bunun Titan'ın shape'i, shape generator olayı şeyden daha güzel ve kullanışlı. Sadece biraz pratik yapıp kendinizi geliştirmekle alakalı. Record'a basıyorum. Bunu da herhangi bir yere kaydediyorum. Başka ne gösterebiliriz bu shape generator ile alakalı? Menüye bir gireyim. Tekrar şöyle seçeyim. Locate dedim. Shape and Effect. Shape generator. Mesela şunu gösterebiliriz. Evet, çok kullandığımız. Hemen
Kreti, Pan Tilt, Pan yapacağım bu sefer. Bunu da yaptım. Mesela bunu çok hızlı yapacağım. 2 speed yaptım arkadaşlar. Record dedim. Fixture modda buraya kaydettim. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de budur. Şimdi ben istiyorum ki bunun hızını fader'a atayım ama size aynı kalsın. Bu hızda devam etsin. Genişlik bu şekilde olsun ama fader'la yavaşlatayım. Bunu yapmak için arkadaşlar bir adet dimmeriniz olması şart. Bunu da channel modda kaydedin. Şuradan channel dimmer'i açalım. Dimmeri. Çünkü fader'ı kapattıkça ışığınız düşecektir. Channel modda evet. Channel seçili. Şu en başa kaydettim. Bu kaydettiğim sadece robotun ışığıydı arkadaşlar. Bunun açık olması lazım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Göstereyim. Pardon şurası. Bunu kıstıkça ışığınız kısılacak. Buradan fullleyeceksiniz. Ben genelde shape'leri ışıksız kaydederim ki dimmeri yok kaydedebilirim ki buradan açıp kapatabileyim, böyle manuel olarak açıp kapatabileyim. Elimin altında 2 tane lamba var. Şimdi Playback Options'a basıyoruz. Shape jeneratörü attığımız Q'yu seçiyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir şey açılıyor. Şu kafanızı karıştırmasın. 9'un altındaki versiyonlarda yok. Buradan fader'ı seçiyoruz. Shape size HTP fader'da değil. Şu shape and effect speed fixed diyor ya. Biz bunu fader yapacağız. On fader. Shape size HTP fader. Bunu da fix yapacağız. Yani size'ımız sabit, genişliğimiz sabit ama speed'imiz neye göre oldu? Fader'a göre oldu. Sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Dimmerimiz açık. Size'ımız biz ne kadar açarsak, pardon şu muydu? Şu. Evet. Gördüğünüz gibi full açarsam hızlı, yavaşlattıkça da yavaşlayacak. Ama genişliği hiç bozmadım. Bu arada görüntü pikselleri de bozuldu. Çok hızlı yaptım. Bekleyelim. Bir düzelsin, toparlasın kendini. Şurayı bir kapatayım, açayım. Open Workspace. Capture Visualizer. Görüntü gelir inşallah. Geldi. Okey. Bakalım Shape ile alakalı ne anlatabiliriz başka? Shape and Effect. Pixel Mapper'ı bütün versiyonlarda olmadığı için pas geçiyorum şimdi. Keyframe'i de pas geçiyorum. Daha sonra bunlarla alakalı video çekeriz. Yani hemen hemen bitti gibi. Bakayım bitti. Evet yani şey kalmadı anlatacak bir şey Shape'le. Perl kullanıcıları şimdilik bu anlattıklarımla idare etsin. Sadece sizden istediğim bunu zamanla kullandıkça böyle bir görüntüye sahip olursanız bu arada şuradan değiştirebilirsiniz. Şunu medium yapalım. Low diyelim. Medium. Medium'u seçelim. Ekran kartı ile alakalı bir sorun. Kamerayı alalım. Shape ile alakalı şimdilik söyleyeceğimiz bu kadar. Bunların modlarıyla ilgili başka bir videoda çekeriz. Ondan sonra gördüğünüz gibi birkaç farklı şeyi üst üste de bindirmeyi de gösterdik. Herhalde şu an için en çok kullanılan özellikleri gösterdik ve gelelim vedalaşmaya. Desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Kanala abone olup videolar hakkında yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum. Takıldığınız şeyleri alta yazın. Mümkün olduğunca kısa bir şekilde size geri dönmeye çalışırım. Desteğinize ihtiyacımız var her zaman. Videoları bol bol paylaşın. Herkese şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar.